Herkese merhaba, ben Sertaç Çay. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Ben Ocak 2020'de Almanya'ya göçtüm. İstanbul'dan Berlin'e göçtüm. Almanya'ya göç ve Almanya'da yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bugün kanalımın dışında bir video çekmek istedim sizlere. Çünkü iPhone 12 satın aldık. İşte karşınızda iPhone 12. Sizle beraber bu kutuyu açıp iPhone 12'yi incelemek istedim. Asgari ücretle iPhone 12 alabiliyorsunuz fakat Türkiye'de alamıyorsunuz gibi bir kıyaslama yapmıştım. Videonun detaylarını yukarıda bıraktığım linkten bulabilirsiniz. Ben ve eşim ikimiz de fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi çok seviyoruz. Özellikle sosyal mecralarda içerik üretmeyi çok seviyoruz. Bu sebeple yeni bir telefon almak istiyorduk. Eşimde iPhone X var. Bende şu anda Xiaomi Note Pro 9 var. Aslında telefon değiştirmenin zamanı gelmişti. Uzun bir tartışmadan sonra iPhone 12 almaya karar verdik. Fakat iPhone 12'nin kimin olacağı henüz belli değil. Aramızda şu anda bir iddia var. İkimizin doğum günü 18 Şubat'ta arkadaşlar. Yanlış duymadınız. İkimiz aynı günde doğduk. Bu tesadüf tabii ki. Romantik bir tesadüf. 18 Şubat'a kadar en çok kilo veren kişi iPhone 12'nin sahibi olacak. Bakalım kim iPhone 12'nin sahibi olacak? Ben Almanya'dayım şu anda. Eşim Türkiye'de. Onu çok zorlu bir süreç bekliyor. Türk yemeklerine maruz kalmadan kilo vermeye çalışıyor. Korona döneminde ikimiz de evde oturmaktan oldukça fazla kilo aldık. Bu kiloları vermemiz gerekiyordu. iPhone 12'de bizim için yeterince motive edici bir iddia. Bakalım iddiayı kim kazanacak? iPhone 12'nin kutusunu açmadan önce fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Almanya'da iPhone 12 128 GB'ın satış fiyatı 949 Euro. Türkiye'de ise aynı ürün 11.499 TL'ye satılıyor. Hemen bir kıyaslama da yapalım. Bizim kanalın içeriğine de uygun olsun. Almanya'da ben maaşımla 3,5 iPhone 12 alabiliyorum. Türkiye'de aynı pozisyonda benzer şartlarda çalışıyor olsaydım iPhone 12'den maaşımla sadece 1,2 tane alabilecektim. Arkadaşlar ben Türkiye'den Almanya'ya gelerek alım gücümün nasıl değiştiğini anlattım. Yukarıda videonun linkini bırakıyorum. Siz de aradaki farkları oradan anlayabilirsiniz. Çok laf yaptım. Artık bence paketi açabiliriz. Şuradan paketi açmak için bir işaret var. Herhalde böyle açıyoruz. Bunu şuraya bırakalım. Çok ince bir kutusu var yeni iPhone'ların. Biz beyaz renk seçtik. Şöyle göstereyim. Bunu buraya koyalım sakince. Gördüğünüz gibi içinden artık kulaklık çıkmıyor. Sadece şarj kablosu var. Hatta bu şarj kablosu da ucu Type-C, USB değil. Bir tarafı Lightning, her zaman alışkın olduğumuz iPhone ucu. Diğer tarafı ise Android telefonlara alışık olduğumuz Type-C. Yani eski adaptörlerimiz, eski iPhone adaptörlerimiz bu kablo için işlevsiz olacak. O yüzden ben gidip 20 wattlık bir de adaptör aldım. Onu da göstereyim size. Anker'in bir adaptörünü aldım. İyi bir marka kendisi. 20 Euro. Şöyle bir adaptör. Bununla çalışıyor. Ve hızlı şarj edebilirsiniz iPhone 12'nizi. İçinden şöyle bir paket daha çıkıyor. Designed by Apple in California yazıyor. Her zamanki SIM kart yuvası çıkartıcı da burada. Ve içinden bir
Tanıtım kağıtları, kullanım kılavuzu, garanti belgesi falan filan. Bir de şöyle bir Apple sticker çıkıyor. İçinden kulaklık da çıkmadı. Artık kulaklıksız geliyor. Kulaklığı ayrıca almanız gerekiyor. Telefonu incelemeye başlayalım. Şimdi eskiden alışık olduğumuz bu çizgiler yine burada. 2 tane çizgi var. Bu tarafta da 2 tane çizgi var. Alüminyum kaplaması var yan tarafında. Önü ve arkası cam. Önü ve arkasına Ceramic Shield diyorlar. Ve normalden 4 kat daha dayanıklı bir cam olduğunu söylüyorlar. Kenarlarındaki alüminyum kaplamanın da uzay teknolojisinde, havacılık teknolojisinde kullanıldığını söylüyorlar. Herhalde doğrudur. Ses açma kapama düğmesi, ses arttırma, ses azaltma butonları, açma kapama butonu, home button aslında bir yandan da. Şunu da açalım. Şöyle bir ön tarafı var. Ben kamera çıkıntısının daha çok olduğunu zannediyorum. Aslında kamera çıkıntısı çok da fazla değil. Parmak izleri kaldı bile camın arkasında. Çok şık bir tasarım var. İnanılmaz güzel ya. İnanılmaz. Çok ince. Bakar mısınız? O iPhone'un eski kalın hali yok yani. Özellikle bazı telefonlarda çok kalın gözüküyordu. Mikrofon, hoparlör. Büyük ihtimalle burada hoparlör var yine. Telefon özelliklerinden bahsetmek istiyorum birazcık size. 5G uyumlu bir telefon ama 5G şu anda ne Avrupa'da ne de Türkiye'de yok. İçinde A14 Bionic çip var. Şu anda piyasadaki mevcut çiplerden 2 kat daha hızlı işlemci olduğunu söylüyorlar. Saniyede 16 milyar işlem yapabiliyormuş. Her zamanki gibi 6 metreye ve 30 dakikaya kadar suya dayanıklı. Ama suya dayanıklı diyorlar, su geçirmez demiyorlar. Yani siz suda telefonunuzu kullanırken başına bir şey gelirse garanti kapsamı dışında hala. iPhone 12 5 farklı renkle piyasaya çıktı. Beyaz, mavi, siyah, kırmızı ve bej renklerinde. Bizimki beyaz. Şimdi bu yeni çip ve muhteşem 2 kamerası sayesinde artık profesyonellerin bile ayırt edebileceği yetenekte fotoğraf çekebildiğini söylüyorlar. Zaten ben İlk iş olarak bir fotoğraf ve kamera incelemesi yapmak istiyorum en yakın zamanda. Telefonu kullanmaya başlayınca sizler için iPhone X ile ve elimdeki Android telefonlarla kıyaslama yapmak için fotoğraflarını ve videolarını göstermek istiyorum. Oldukça başarılı. Hatta gelecek YouTube videolarımda iPhone 12'nin kamerasını kullanmaya başlayabilirim. Sizinle de beraber ilk defa telefonu da açayım. Merhaba. Telefonla beraber 4 ürün daha aldım. Bunları Amazon'dan aldım. 20 wattlık bir adaptör 20 euro. Şöyle bir converter aldım arkadaşlar. Şunu da göstereyim size. Eğer adaptör almak istemiyorsanız, yani bunu kullanmak istemiyorsanız, eski iPhone adaptörlerinizi kullanmak istiyorsanız şöyle Type-C'yi USB'ye dönüştüren converter'lar var. Ben bunun 2 tanesini 6 euroya aldım. En çok heyecanlandığım şeylerden bir tanesi de Spigen kılıf. Bej renk bir kılıf tercih ettim. Bunu da açalım. Şöyle sert köşeli, sağlam, arkası şeffaf olan bir kılıf aldım. Bu Amazon'da 13 euroydu. Bir de ön camını korumak için bir cam koruyucu aldım. İçinden 3 tane cam koruyucu çıkıyor. Bir de tabi cam koruyucuyu takma kiti de var. Promosyon olarak da kamera koruyucu da veriyorlar. Çok tatlı bence. Kamera korumak için de bir cam koruyucu var. Bu da toplamda 11 euro. Şimdi telefonun kurulumunu yapıp bir an önce kullanmaya başlamak istiyorum. Kullanımı başladıktan sonra bir hafta deneyimleyeyim. Arkasından sizlere bu bir haftalık deneyimimin nasıl olduğunu anlatacağım bir video çekeceğim. Takipte kalın. Görüşmek üzere.